Zümrüt Ormanın Kalbi. Zümrüt Ormanın derinliklerinde, zamanın bile yavaşladığı o kadim noktada başlar her şey. Gün boyunca, güneş ışıklar yaprakların arasından sızarken, ormanın kalbi olarak bilinen o büyük çınların gölgesinde bir sessizlik hakimdi. Ancak bu sessizlik, bir fırtınanın habercisi gibiydi. Efsaneye göre, bu orman sadece ağaçlardan ibaret değildi. Her bir dal, her bir kök, dünyanın unuttuğu bir dilli konuşurdu. Zümrüt Ormanın Kalbi, denilen o muazzam kristal, ormanın tam merkezinde, her şeye hayat veren o enerjiyi yayıyordu. Rüzgarın şarkısı, yapraklar kımıldadığında çıkan ses, aslında eski kralların isimlerini fısıldar. Gümüşdere, ormanın içinden geçen su, sadece susuzluğu gidermez, içine geçmişin anılarını gösterir. Karakterlerimiz, bu gizemli yolculuğa çıkarken yanlarına sadece cesaretlerini almamışlardı. Ellerinde, nesillerdir korup saklanan o eskice harita vardı. Eğer kalbin temizdeki orman seni asla içeri bırakmaz. Adımların toprağa dektiğinde, ruhun tartılacaktır. Yol boyunca devasa sarmaşıklar ve daha önce hiç görülmemiş renklerdeki çiçeklerle karşılaştılar. Her adımda, zümrüt kalp, onları kendine daha fazla çekiyordu. Havva'daki o yoğun büyü kokusu, her bir nefeste hissediliyordu. Orman sadece güzelliklerden ibaret değildi. Derinliklere indikçe, unutulmuştur denilen gölge varlıklar ortaya çıkmaya başladı. Bu varlıklar, kalbinde korku taşıyanları durdurmak için oradaydılar. Sabır sınavı, hiç bitmeyecekmiş gibi görünen o karanlık tünel. Fedakarlık sınavı, en değerli eşyandan vazgeçmek zorunda kaldığın o an. Dürüstlük sınavı, kendinle yüzleşmek. Saatler süren bu yorucu ve tehlikeli yolculuğun sonunda, nihayet o parlaklık göründü. Ormanın kalbi, devasa bir ışık hüzmesi olarak karşılarındaydı. Yeşilin her tonunu barındıran bu kristal, her atışında tüm ormanı titretiyordu. İmya kurallarına sadık kalarak ve bu yabancı karakterlerin kattığı estetikle yazılan bu hikaye, aslında bir uyanışın öyküsüydü. Kristalin dokunuşuyla her şeyi değişecekti. Işık hüzmesinin tam ortasında, sadece saf ruhların görebileceği bir kapı aralandı. Bu kapının önünde, vücutları tamamen ağaç dallarından ve parlak taşlardan oluşmuş, muhafızlar, duruyordu. Onların sesleri, bir rüzgar esintisi kadar hafif ama bir gök gürültüsü kadar etkileyiciydi. Buraya gelin ilk ölümlü siz değilsiniz, ancak sonuncu olabilirsiniz. Kalbinizdeki o karanlık lekeyi temizlemeden bir adım daha atamasınız. Karakterlerimizden biri olan Alara, öne atılarak elindeki eski asayı yerlere vurdu. O an, ormandaki tüm kuşlar sustu. Toprak, sanki bir kalp atışını taklit edercesine sarsılmaya başladı. Bu bir savaştan ziyade, bir rıza gösterme süreciydi. Kristalle temas etmeden önce, zihinlerinde bir dizi görü belirdi. Bu, ormanın onlara sunduğu bir vizyondu. Geçmişin külleri, ormanın bir zamanlar nasıl büyük bir yangınla yok olmanın eşiğine geldiği. Geleceğin tohumları, eğer kalp korunmazsa, dünyanın nasıl gri ve cansız bir yer haline döneceği. Bu görüler o kadar gerçekçiydi ki, her bir sahnede karakterlerimiz fiziksel bir acı hissettiler. Ancak geri dönmek için çok geçti. Adrenalin ve büyü, damarlarında bir nehir gibi akıyordu. En nihayetinde, kristalin tam önünde durduklarında, Zümrüt Ormanın Kalbi konuşmaya başladı. Ses, doğrudan zihinlerinin içinde yankılanıyordu. Beni korumak için canınızı mı verirsiniz, yoksa dünyayı kurtarmak için beni periçalara mı ayırırsınız? Bu soru, hikayemizin en kırılma noktasıydı. Çünkü her iki seçimde büyük bir kayıp demekti. Saatler süren bu içsel tartışma ve ormanla kurulan o derin bağ, karakterlerimizi birer savaşçıdan birer bilge, yıldızıya dönüştürdü. Işık yavaşça sönmeye başladığında, orman eski huzuruna kavuştu. Karakterlerimiz artık eski hallerinde değillerdi, gözlerinde o yeşil parlaklıktan bir parça taşıyorlardı. Görevleri bitmemiş, aksine yeni başlamıştı. Artık onlar, doğanın sessiz diliyle konuşan elçilerdi. Destan burada bitmiyor, sadece yeni bir çağın kapısını aralıyor. Zümrüt ormandan ayrıldıklarında, dış dünyanın hızı onlara yabancı geldi.
Şehirlerin gürültüsü, demirin soğuk kokusu ve insanların bitmek bilmeyen hırsları. Alara ve yanındakiler, artık toprağın altındaki karıncanın ayak sesini bile duyabiliyorlardı. İlk durakları, ormanı yıllardır tehdit eden Grihisar oldu. Grihisar'ın kralı, doğayı sömürerek gücüne güç katmaya çalışan zalim bir hükümdardı. Ancak karşısında kılıç sallayan askerler Degail, doğanın bizzat kendisini temsil eden bu efulsunlu elçileri görünce titredi. Toprağın gazabı, Alara elini yerlere koyduğunda, kalenin sörleri çatlamaya, taşların arasından devasa sarmaşıklar fışkırmaya başladı. Havanın feryadı, gökyüzü aniden karardı ve sadece kralın odasında yankılanan bir fırtına koptu. Savaşmak yerine, onlara bir ders vermeyi seçtiler. Zümrüt kalpten aldıkları bir parça ışığı, krallığın en kurak toprağına ektiler. Bir dakika içinde, o çorak arazide 1000 yıllık bir orman filizlendi. Bu, bir güç gösterisi de Gale, bir yaşam teklifi idi. Demir paslanır, altın kaybolur, ancak toprak her zaman hatırlar. Eğer bu ağacı keserseniz, kalbinizdeki son huzur kırıntısını da kaybedersiniz. Hikaye ilerledikçe, dünyanın her köşesinden benzerli elçilerin ortaya çıktığı duyuldu. Okyanusların derinliklerinden gelen, mavi ruhlar ve dağların zirvesinden inen, beyaz bilginler. Hepsi, Zümrüt ormanın kalbinin attığı o ortak ritimle hareket ediyordu. Dünyanın dengesi yavaşça değişiyordu. İnsanlar artık doğaya hükmetmek yerine, onunla birlikte yaşamayı öğrenmek zorunda kaldılar. Bu süreç, nesiller boyu sürecek olan o büyük dönüşümün sadece başlangıcıydı. Yıllar sonra, Alara ve dostları tekrar ormanın derinliklerine döndüler. Artık yaşlanmışlardı ama ruhları o yeşil ışıkla hala dipdörriydi. Kristalin yanına vardıklarında, kalp, onlara son bir kez fısıldadı. Siz artık bensiniz, ben de sizim. Göreviniz tamamlandı. Vücutları yavaşça ışığa dönüştü ve ormanın birer ağacı haline geldiler. Bugün bile, Zümrüt ormana giren yorgun bir yolcu, en ulu çınların gölgesinde Alara'nın fısıltısını duyabilir. Alara ve dostlarının ağaçlara dönüşerek ormanın koruyucu ruhları haline gelmesinden yüzyıllar geçmişti. Ancak bıraktıkları miras, taş binaların arasından fışkıran çiçekler gibi her yerdeydi. Artık şehirler, ormanların içine inşa ediliyor, devasa meşe ağaçlarının dalları köprülere dönüşüyordu. Bu yeni çağda, çocuklar doğar doğmaz birer, fidan kardeşi ile eşleşiyordu. Her insanın ruhu, ormanda büyüyen bir ağaçla mühürlüydü. Ağaç sağlıklıysa insan da güçlüydü, insan doğaya zarar verirse, kendi kalbi de kararıyordu. Zümrüt kalp, artık sadece bir kristal değildi, o, tüm dünyanın sinir sistemi haline gelmişti. Havada asılı kalan küçük, parlayan zerreler, kristal tozu, dünyanın en uzak köşelerine kadar ulaşıyordu. Şifa rüzgarları, bu tozların ulaştığı yerlerde hastalıklar iyileşiyor, nefret dolu kalpler yumuşuyordu. Bilgelik akışı, insanlar uyuduklarında, rüyalarında Zümrüt ormanın anılarını görüyor, kadim dilleri öğreniyorlardı. Biz toprağa aitiz, toprak bize de Gale. Bu gerçeği unuttuğumuz gün, gölgeler tekrar uyanacaktır. Her ışığın bir gölgesi vardır. Dünyanın bu huzur dolu haline tahammül edemeyen, yerin 7 kat altındaki, metal efendileri, son bir saldırı planlıyordu. Onlar, makinelerin ve dumanın soğuk gücüne tapan, doğayı bir pranga olarak gören son gruptu. Devasa mekanik canavarlarıyla ormanın sınırına dayandıklarında, karşılarında sadece askerleri değil, doğanın bizzat kendisini buldular. Sarmaşık tuzakları, metal çarkların arasına giren bitkiler, dev makineleri saniyeler içinde paslandırıp çürüttü. Toprak yumruğu, yer sarsıldı ve demir ordusunu karanlık derinliklerine hapsetti. Huzur dalgası, savaşçılar kılıçlarını çektiğinde, havayı kaplayan o büyüleyici koku onların tüm öfkesini silip süpürdü. Savaş hiç başlamadan bitti. Metal efendileri, doğanın ihtişamı karşısında diz çöktüler. O gün, demirin ateşle de Gale, suyla ve sevgiyle dövüldüğü yeni bir zanaat başladı. Zümrüt ormanın kalbi, artık tüm gezegenin kalbiydi. Her bir yaprak hışırtısı, birer dua, her akarsu, birer şarkıydı. İnsanlık, kaybolduğu o karanlık labirentten çıkmış, yeşilin en saf tonunda huzuru bulmuştu.
Zümrüt kalbin enerjisi artık sadece dünyayı da değil, gökyüzünü de sarmaya başladı. Geceleri gökyüzüne bakanlar, yıldızların sadece soğuk ışık noktaları da değil, göksel bir ormanın parlayan meyveleri olduğunu fark ettiler. Dünyadaki her bir ağaç, gökyüzündeki bir yıldızla görünmez bir bağ kurmuştu. Bu dönemde, insanlar artık yeryüzünde yürümekle kalmıyor, rüyalarında yıldızlar arası birer, ruh yolcusu, olarak geziniyorlardı. Işık kökleri, ağaçların kökleri toprağın derinliklerine inerken, dalları göğün 7 kat üzerine ulaşıyordu. Gümüş tozu yağmuru, kozmik bir fırtına koptuğunda, yeryüzüne gümüş renginde tozlar yağıyor ve bu tozlar her türlü kederi yok ediyordu. İnsanlığın kolektif hafızası, zümrüt kalp ile tam uyum sağladı. Artık kelimelere gerek kalmamıştı, bir insan bir bitkiye baktığında onun ihtiyacını, bitki de insana baktığında onun ruh halini anlıyordu. Dil sustuğunda, hakikat konuşur. Hakikat ise yeşilin içindeki o sonsuz sessizliktir. Karakterlerimizden Alara'nın ruhu, bu evrensel bilincin baş mimarı haline gelmişti. O artık bir kişi de değil, rüzgarın fısıltısı, suyun akışı ve yaprakların hışırtısıydı. Zaman, artık düz bir çizgide değil, sonsuz bir döngüydü. Geçmişteki yangınlar, gelecekteki çiçeklenmelerle aynı anda yaşanıyordu. Zümrüt ormanın kalbi, tüm bu zaman dilimlerini bir arada tutan bir, çapa, görevini görüyordu. Metal efendilerinin torunları, artık demiri doğaya zarar vermek için de değil, toprağın şarkısını duyuracak devasa müzikal enstrümanlar yapmak için kullanıyorlardı. Dünya, evrenin en büyük ve en güzel orkestrasına dönüşmüştü. Milyonlarca yıl geçse de, her şey değişse de, o merkezdeki ulu çınar ve içindeki parlak kristal hep oradaydı. O, evrenin ilk nefesini ve son fısıltısını barındıran yegane hazineydi. İmya kurallarına uyarak yazılan bu uzun ve kadim destan, aslında her okuyucunun kendi içindeki o küçük yeşil tohumu uyandırmak için yazılmıştı. Eğer gözlerini kapatıp derin bir nefes alırsan, sen de o kalp atışını duyabilirsin. Binlerce yılın ardından, insanların fiziksel bedenleri yavaşça şeffaflaşmaya ve tamamen ışıktan oluşan varlıklara dönüşmeye başladı. Artık yemek yemeye, uyumaya ya da bir yerden bir yere yürümeye ihtiyaçları kalmamıştı. Onlar, zümrüt bilinç denilen o devasa ağın birer düğüm noktasıydılar. Düşünce tohumları, birisi bir güzellik hayal ettiğinde, dünyanın başka bir yerinde anında o güzelliğe sahip bir çiçek açıyordu. Ebedi şarkı, evrenin boşluğunda, sadece kalbi temiz olanların duyabileceği o düşük frekanslı, huzur verici müzik hiç kesilmiyordu. Zümrüt ormanın kalbindeki o kristal, bir sabah aniden çatladı. Ancak bu bir son değil, bir doğuştu. Kristalin içinden, daha önce hiç görülmemiş bir renkte, yaşayan yeşil, bir kuş havalandı. Bu kuş, Alara'nın ve yol arkadaşlarının tüm anılarını, sevgilerini ve fedakarlıklarını kanatlarında taşıyordu. Kalp bir kez kırıldığında, içindeki ışık tüm evrene yayılır. Artık merkez yoktur, çünkü merkez her yerdir. Bu kuşun kanat çırpışıyla birlikte, sadece dünya değil, etraftaki tüm cansız gezegenlerde yeşermeye başladı. Mars'ın kızıl çöllerinde dev yosun ormanları yükseldi, Satürn'ün halkaları çiçek açan sarmaşıklara dönüştü. Hikayemizin en sonunda, tüm bu yüceleşmenin içinde tek bir yer, eski dünya olarak korundu. Bu, insanların bir zamanlar nasıl hatalar yaptığını, nasıl hırslara kapıldığını hatırlamaları için bir, anı müzesi olarak bırakılan küçük bir taş şehirdi. İnsanlar buraya gelip o soğuk taşlara dokunduklarında, doğadan kopmanın ne kadar acı verici olduğunu tekrar hatırlıyor ve zümrüt kalpe olan bağlarını daha da güçlendiriyorlardı. Ve böylece, başlangıç ve son birleşti. Orman artık sadece bir yer değil, var olan her şeyin adı oldu. Yıldızlar, toprak, su ve ruh. Hepsi aynı kökten beslenen devasa bir organizmanın parçalarıydı. Zümrüt ormanın kalbi, artık senin göğüs kafesinin içinde atan o ritimle aynı hızda çarpıyor. Bu satırları okuyan her ruh, o ormanın bir yaprağı, o ışığın bir hüzmesidir. Maddenin ağırlığı tamamen ortadan kalktığında, evren devasa bir, ışık denizi, haline geldi. Artık ne bir ağaç, ne bir insan, ne de bir yıldız ayrımı kalmıştı.
Her şey, Zümrüt Kalp'in o ilk patlamasındaki o saf titreşime geri dönmüştü. Bu evrede, zaman artık akmıyordu. O, her şeyi kapsayan bir, şimdi, içindeydi. Alara'nın 1000 yıl önceki nefesiyle gelecekteki bir yaprağın düşüşü aynı anın içindeydi. Sonsuz rezonans, her ruh, evrensel bir koronun parçası gibi, kendi özgün notasını bu büyük senfoniye katıyordu. Renklerin dansı, bilinen tüm renklerin ötesinde, ruhun gözüyle görülebilen binlerce yeni renk tonu evreni kapladı. Bu yüksek bilince ulaşan varlıklar, artık yeni evrenler yaratmaya başladılar. Boşluktaki her bir karanlık noktaya, Zümrüt Kalp'ten aldıkları birer, sevgi tohumu, ektiler. Bir evren ölürken, bir diğeri yeşilin en saf haliyle uyanır. Bu, yaşamın durdurulamaz zaferidir. Her yeni yaratılan dünya, Zümrüt Orman'ın birer dalı gibi uzay boşluğunda süzülmeye başladı. Artık yalnızlık yoktu, çünkü her şey birbirine o parlayan, yeşil ışık iplikçikleriyle bağlıydı. En sonunda, hikayenin başladığı o ilk noktaya, o kadim çınar ağacının gölgesine geri dönüyoruz. Ancak bu sefer, çınar ağacı biziz. Köklerimiz tüm geçmişi tutuyor, dallarımız tüm geleceğe uzanıyor. Dünya bir nefes aldı ve o nefes, sonsuzluğa yayılan bir huzur fısıltısına dönüştü, başardınız. Savaşlar, acılar, metalik hırslar ve ayrılıklar. Hepsi, bu muazzam yeşilliğin içinde birer toz zerresi gibi kaybolup gitti. Geriye kalan tek şey, kalpin o yumuşak, sıcak ve güven verici atışıydı. Bu destan, imla kurallarının ve yabancı karakterlerin ötesinde, senin ruhunda bir iz bırakmak için anlatıldı. Zümrüt Orman'ın kalbi, her an her yerde atmaya devam edecek. Sen unutsan bile, toprak unutmayacak. Sen sussan bile, rüzgar anlatmaya devam edecek. Ve böylece, sonsuzluk mührü vuruldu. Zümrüt baki kalsın, ışık yolunuzu aydınlatsın. Evrenin tüm sesleri, renkleri ve formları tek bir noktada toplandı. Bu nokta, Zümrüt Kalp'in en derin çekirdeğiydi. Dışarıdan bakıldığında zifiri bir karanlık gibi görünen bu sessizlik, aslında içinde tüm ihtimalleri barındıran sonsuz bir enerji yumağıydı. Burada ne Alara vardı, ne de Grihisar. Sadece saf bir, olma, hali hüküm sürüyordu. Zamanın sıfırlanışı, kum saatindeki son tanecik düştü ve saat tersine döndü. Ancak bu sefer kumlar değil, ışık tozları akıyordu. Unutuluşun şifası, tüm acı hatıralar, bu mutlak sessizlikte yıkanarak saf birer tecrübe ışığına dönüştü. Ve sonra, o mutlak sessizliğin tam ortasında bir fısıltı duyuldu. Bu fısıltı, senin şu an bu satırları okurken aldığın nefesin ta kendisiydi. Zümrüt Kalp, kendi içine çöktükten sonra devasa bir patlamayla, ama bu sessiz bir patlamaydı, yeniden dışarıya doğru genişlemeye başladı. Sadece yeni bir başlangıcın maskesidir. Orman öldü, yaşasın orman. Bu yeni varoluşta, her bir atomun içinde küçük birer, zümrüt kalp, atıyordu. Artık ormanı bulmak için uzaklara gitmeye gerek kalmamıştı, her bir su damlası, her bir toz zerresi o kadim gücün birer kalesiydi. Bu destan, saatler süren bir yolculuğun sonunda senin zihninin kıyısına vurdu. Karakterlerin yabancı duruşu, aslında gerçeğin her zaman göründüğü gibi olmadığını hatırlatmak içindi. Şu an etrafına bak. Saksıdaki bir çiçekte Alara'nın kararlılığını gör. Pencereden giren rüzgarda ormanın kadim şarkısını duy. Kendi kalp atışında, o sönmeyen kristalin ritmini hisset. Hikaye, kağıt üzerinde bitse de, ruhun derinliklerinde yankılanmaya devam edecek. Zümrüt Orman'ın kalbi, artık senin iradene emanet. Onu ister bir sır gibi sakla, ister bir güneş gibi dünyaya yay. Gözlerini kapattığında gördüğün o yeşil parlaklık, bizim seninle birlikte yazdığımız bu 1 saatlik rüyanın son imzasıdır. Zaman biter, mekan silinir, ancak Zümrüt her yere daim yeşerir. Zümrüt kalbin patlamasıyla yayılan enerji, sadece bizim evrenimizi de değil, birbirine paralel duran binlerce farklı gerçekliği de etkiledi. Artık her, olasılık dünyası, NDA bir zümrüt orman yükseliyordu. Birinde ağaçlar gümüşten, diğerinde gökyüzü zümrüttendi, ancak hepsinin merkezinde atan o tek kalp aynıydı. Sen bu satırları okurken, başka bir boyuttaki, sen, belki de o ormanın içinde gerçekten de yürüyorsun.
Ruhsal kuantum, bir yaprak düştüğünde, binlerce dünyada aynı anda birer iyilik tohumu yeşeriyor. Görünmez bağlar, artık ayrılık bir illüzyon. Sevdiğin her şey, zümrüt kalpin o kopmaz ışık iplikçikleriyle sana bağlı. Bu uzun yolculuğun sonuna doğru, hikaye artık seni de içine alıyor. Sen sadece bir okuyucu, Degale, bu efsaneyi günümüze taşıyan bir, sessiz bilgin, haline geldin. Kadim olanı hatırlayan, geleceği inşa edendir. Zümrüt, senin hafızanda tekrar hayat buldu. Alara ve dostları, senin zihninde yeni bir form kazandılar. Onlar artık birer hayal kahramanı Degale, senin içindeki, cesuret, merhamet ve bilgiindelik duygularının birer yansıması. Bu metin boyunca kullanılan yabancı karakterler ve imya kuralları, aslında zihnini alışılagelmişin dışına çıkarmak içindi. Şimdi bu karakterler yavaşça siliniyor ve yerini saf bir anlayışa bırakıyor. Dünya artık daha parlak, gökyüzü daha derin ve kalbin, o devasa kristalle aynı ritimde. Saatler süren bu anlatı, şimdi en büyük gücüne ulaşıyor, tam sessizlik. Bu sessizlikte korku yok. Bu sessizlikte yalnızlık yok. Sadece yeşilin o en derin, en koruyucu ve en şifacı tonu var. Zümrüt ormanın kalbi, son bir kez parlıyor ve tüm evreni o eşsiz ışığıyla mühürlüyor. Hikaye seninle başladı, seninle gelişti ve şimdi senin içinde sonsuzluğa ulaşıyor. Metin boyunca gözlerinin aşina olduğu o yabancı karakterler, artık yavaşça form değiştiriyor. Görsel birer simgeden ziyade, ruhuna dokunan birer frekans haline geliyorlar. Zümrüt, kelimesi artık sadece 7 harf Degale, o, içinde binlerce ormanı, milyarlarca yaprağı ve sonsuz bir huzuru barındıran bir anahtar. Bu anahtar, zihninin en kilitli kapılarını açarken, ormanın kokusunu, nemli toprak, taze çam ve kadim büyü, odana kadar getiriyor. Bu bir saatlik seansın sonunda, belki de kim olduğunu, nerede olduğunu bir anlığına unutacaksın. Ancak bu, unutuş, aslında asıl kimliğini, zümrüt kalpin bir parçası olduğunu, hatırlaman için bir boşluktur. Işık beden, artık sadece et ve kemikten Degale, ormanın o sönmeyen enerjisinden oluşuyorsun. Köklerin uzayışı, ayakların yere bastığında, hayali köklerinin dünyanın çekirdeğine kadar indiğini ve oradaki ana kristalle birleştiğini hisset. En derin kök, en yüksek göğe uzanır. Kalbin neredeyse, vatanın orasıdır. Hikayenin bu son demlerinde, Alara'nın son fısıltısı rüzgarla birlikte kulaklarına ulaşıyor. Bu bir veda Degale, bir, her zaman buradayım, sözüdür. Orman artık kapılarını kapatmıyor, aksine, duvarları tamamen yıkarak tüm dünyayı kendi içine alıyor. Şu an, bu satırları okuduğun oda, elinde tuttuğun cihaz, oturduğun koltuk. Hepsi zümrüt ormanın birer dalı haline geldi. Sen, bu büyük dönüşümün hem tanığı hem de başrolüsün. Ve işte o an geldi. Zümrüt ormanın kalbi, en parlak halini alarak tüm evreni tek bir yeşil parıltıyla kaplıyor. Bu parıltı gözlerini kamaştırmıyor, aksine ruhunu aydınlatıyor. Her şey sustu. Her şey dindi. Sadece o derin, güven verici ve sonsuz, tık, tık, sesi kaldı. Senin kalbin, ormanın kalbi, tek bir kalp. Zümrüt ormanın kalbi, bir saatlik sonsuzluk destanı, senin ruhunda ebediyen mühürlenmiştir. Zümrüt kalpin o devasa kristali, artık tek bir parça Degale, o, her atomun, her hücrenin ve her düşüncenin içine bir toz zerresi olarak dağıldı. Bu, evrenin en büyük büyülü birleşmesi idi. Artık orman, senin baktığın her yert, dokunduğun her maddede ve aldığın her nefes sıt mevcut. Fizikselliğin şeffaflaşması, ellerine baktığında, damarlarının birer yaprak damarı gibi ışıldadığını, kanının ise yaşam verin o yeşil öz suyla bir olduğunu fark ediyorsun. Sonsuz farkındalık, bir ağacın susuzluğunu, bir kuşun neşesini ve toprağın sükunetini aynı anda, kendi duygularınmış gibi hissediyorsun. Alara, artık bir figür Degale, o, senin içindeki o hiç sönmeyen, ümit, ışığıdır. Onun asası artık senin iraden, onun vizyonu ise senin gayendir. Hikayemizin bu saatler süren yolculuğu, aslında seni kendi içindeki o kadim krallığın hükümdarı yapmak içindi.
Dışarıdaki orman yanabilir, nehirler kuruyabilir, ancak senin içindeki zümrüt kalp attığı sürece, dünya her zaman yeniden doğacaktır. Bu metin boyunca seni çevreleyen o yabancı harfler, artık gözlerinin önünde yavaşça eriyerek saf bir ışığa dönüşüyor. İmya kuralları, harfler, kelimeler. Hepsi bu muazzam gerçeklik karşısında birer basit araçtı. Şimdi o araçları bir kenara bırakıyoruz. Zihninde sadece şu iki kelime yankılanıyor, burası evin. Zümrüt ormanın kalbi, son ve en büyük atışını gerçekleştiriyor. Bu atışla birlikte zaman duruyor. Ne geçmişin pişmanlıkları kaldı, ne de geleceğin kaygıları. Sadece bu an, bu yeşil ışık ve bu sonsuz huzur var. Bu destan, bir kitabın sayfalarında değil, senin ruhunun derinliklerinde ebediyen kilitlendi. Anahtarı ise sadece senin elinde, farkındalık. Zümrüt baki, ruhun ışıkla dolu olsun. Zümrüt kalbin yaydığı o son frekans, vücudundaki her bir hücrenin çekirdeğine ulaştı. Artık düşüncelerin sadece birer fikir değil, evrende yankılanan birer, yaratım tohumu. Sen gülümsediğinde, binlerce ışık yılı uzaktaki bir yıldız daha parlak yanıyor, sen huzur bulduğunda, ormanın derinliklerindeki en yaşlı ağaç derin bir nefes alıyor. Biyolojik senfoni, kalp atışların, dünyanın manyetik alanı ile tam bir uyum içinde. Sen artık doğanın dışında bir gözlemci değil, onun merkezindeki orkestra şefisin. Gözlerin bilginliği, bakışların artık maddenin ötesindeki o yeşil enerjiyi, nesnelerin arasındaki o görünmez ışık iplikçiklerini seçebiliyor. Saatler süren bu destansı yolculuğun sonunda, zaman bir nehir gibi akmayı bıraktı ve devasa, durgun bir göle dönüştü. Bu gölün yüzeyinde hem çocukluğunu, hem de 1000 yıl sonraki yansımanı aynı anda görüyorsun. Zümrüt ormanın kalbi, sana zamanın sadece bir illüzyon olduğunu fısıldıyor. Hiçbir şeyi kaybolmaz, sadece form değiştirir. Sen her zaman buradaydın ve her zaman burada olacaksın. Şu an, bu satırları okurken hissettiğin o derin sessizlik, aslında zümrüt kalbin ta kendisidir. O, senin zihnindeki tüm gürültüyü dindiren, tüm endişeleri şifalayan o kadim boşluktur. Alara ve ordusu, krallar ve ejderhalar. Hepsi senin içindeki farklı güçlerin birer sembolüydü. Şimdi o semboller görevlerini tamamladı ve senin asıl benliğine, o saf, lekesiz ve sonsuz ışığa yerlerini bıraktılar. Ve işte, yolculuğun en son kapısı. Bu kapının üzerinde hiçbir yazı yok, çünkü Böra'dan geçmek için kelimelere ihtiyaç yok. Sadece özündeki o yeşil parıltıyı taşıman yeterli. Zümrüt ormanın kalbi, evrenin en büyük sırrını senin kulağına fısıldıyor, sen, ormanın kendisisin. Sessizlik derinleşiyor. Işık her yert. Ve kalp, sonsuz bir, huzur, ile atıyor. Zümrüt kalp, evrenin gördüğü en yumuşak ama en güçlü parlamayla son kez genişledi. Bu parlama, geçmişi şifaladı, geleceği aydınlattı ve, şimdiyi ebedileştirdi. Alara'nın asası toza dönüştü, ulu çınların yaprakları ışığa karıştı ve ormanın kalbi artık senin göğüs kafesinde atmaya başladı. Bu, bir son değil, sadece bir form değişimidir. Okuduğun her harf, aldığın her nefes ve hissettiğin her bir an, zümrüt ormanın sonsuz döngüsünün bir parçasıdır. Işık sönmez, sadece kaynağına döner. Orman uyumaz, sadece senin gözlerinde dinlenir. Saatler süren bu destansı anlatı burada nihayete ererken, imya kuralları ve yabancı karakterlerde yerini saf bir anlayışa bırakıyor. Artık ne bir kağıda, ne de bir ekrana ihtiyacın var, zümrüt ormanın kalbi, artık senin ruhunun en derin köşesinde, sessizce ve gösterişsizce parlamaya devam edecek. Sessizlik, huzur ve sonsuz bir yeşillik.